Güzel bir akvaryum kurmak için çok büyük bütçelere ihtiyacınız yok. Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sizinle bütün deneyim ve tecrübelerimi olabildiğince şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda ise son zamanlarda özellikle sosyal medyada çok sık gördüğünüz pahalı ışıklar, pahalı bitkiler, pahalı akvaryumlar, devasa bütçelere kurulan küçük akvaryumların aslında ne kadar ucuz ve basit sistemlerle kurulabileceğini anlatacağım. Her şeyin fiyatının giderek arttığı günümüzde bazı şeyler bence ucuz kalmalı, bazı hobiler ucuz bir şekilde yapılabilmeli. Özellikle evde bir canlı beslemek, onun sorumluluğunu almak, kendinize küçük yeni bir dünya kurmak, belki su altı dünyasını incelemek hemen her insanın ilgisini çeken şeyler aslında. Ama artan fiyatlar, özellikle ekipmanların yüksek fiyatları, akvaryumların yüksek fiyatları insanları bu işten biraz soğutuyor. Bu videoda bu soğumayı biraz kıracağız ve akvaryum hobisine gönül veren, belki balıklara bakmak isteyip çok büyük bütçeler ayıramayanlar bu videoda kendilerine mutlaka güzel bir akvaryum bulacaklar. Bugün bir akvaryum kurmak için devasa bütçelere ihtiyacınız yok. Yeter ki yeriniz uygun olsun, yeter ki bu işi severek yapın. Tabii bir canlının sorumluluğunu almak bambaşka bir olay. Buna bu videoda girmeyeceğim. Eğer bu sorumluluğu alabiliyorsanız bir akvaryum kurmayı tercih edin. Çünkü bakım işleri gerçekten zahmetli. İşin gerçeği, doğru seçimler yaparsanız çok düşük bütçelere çok güzel akvaryumlar kurabilirsiniz. Bitkili akvaryumlar kurabilirsiniz, balıklar üretebilirsiniz. Ürettiğiniz balıkları verip akvaryumlarınızı geliştirebilirsiniz. Benim arkamda görmüş olduğunuz tüm bu sistemler olabildiğince ucuz maliyetlerle kuruldular. Hatta sistem bile yok desem yeri, tamamen benim kontrolümde, benim emeğimle dönen akvaryumlar, bu gördüğünüz akvaryumlar. Herhangi bir pahalı RGB ışığım yok, herhangi bir karbondioksit sistemim yok. Herhangi bir şekilde balıklar için çok büyük filtreler kullanmıyorum. Tamamen basit, üretim mantığıyla ilerliyorum ve maliyeti minimumda tutmaya çalışıyorum. Öncelikle çözmemiz gereken konu akvaryum. Akvaryumu bulmak aslında şu anda günümüzde çok daha kolay. Çünkü hemen herkes bir şekilde evine akvaryum soktu. Küçük, büyük, birçok farklı boyu var. Bunu sıfır almak zorunda değilsiniz. Mobilyalı almak zorunda değilsiniz. Bunları önce bir gözünüzün önünden atın. İkinci el ürün alabileceğiniz yerlere girin. İşte uygulamalara girin, web sitelerine girin, fark etmez. Akvaryum yazın. Kendinize uygun mutlaka bir akvaryum bulacaksınızdır. Bu işe sıfırdan başladığınızı düşünüyorum. Burada seçeceğiniz akvaryum 70 litre, 60 litre, belki de 50 litre aralığında olacaktır. Bunu da ikinci elden çok kolay bulabilirsiniz. Cam, yani şu görmüş olduğunuz cam, ben şu camları yaklaşık bir 8 sene önce falan yaptırdım. Bakın 8 senedir bu cam sapasağlam duruyor. Ne silikonu attı, ne eskidi, ne bir şey oldu. Böyle kireç lekeleri olabiliyor bazen. Bunları da siliyorsunuz, geçiyor. Yani akvaryum eskiymiş, pismiş, kirliymiş diye düşünmeyin. Alın, yenilersiniz. 100 liraya alın, 300 liraya alın, 500 liraya alın. Akvaryumu kaç paraya alacağınız tamamen size kalmış. Bu kısma karışmıyorum. Yani bütçeye göre, çünkü fiyat değişeceği için net bir fiyat vermek doğru olmaz. Ama küçük bir akvaryumda başlayın. Zaten geri kalanı gelecektir. Şimdi gelelim akvaryumların ana malzemelerine. Ben bütün akvaryumlarımda birer tane pipo filtre kullanıyorum. Bu pipo filtreler tamamen litrelere uygun olarak seçiliyorlar. Ama şöyle söyleyebilirim, kimisi 500 lira, kimisi 100 lira, kimisi hatta minik pipo filtreler var şurada yukarıda. Onlara 50 lira gibi bir fiyata aldım. Ve bir kapta şu anda neredeyse 100 tane yavru büyütmemi sağlıyorlar. Bu konuda filtrasyonu tamamen pipo filtreyle yapmak olabilecek en düşük maliyeti ortaya çıkartıyor. Filtrasyon işlemini pipo ile hallettiğimize göre gelelim ışıklandırmaya. Ben akvaryumlarımda bu üstte görmüş olduğunuz şu sette şerit ledler kullanıyorum. Şu arkamda gördüğünüz çiftlik akvaryumunda ve şurada hemen solumda yer alan üçlü sette bol bol videolarda görüyorsunuz. Doğrudan led ampul kullanıyorum. Çok ucuz maliyetle elde ettiğim bir sistem bu benim. Hemen size bir örnek göstereyim. Aydınlatmak için elimde iki tane seçenek var. Birisi benim yıllardır kullandığım sistem. Bildiğiniz, artık buna ne derseniz bilmiyorum. TikTok ışığı, ne bileyim işte makyaj ışığı, her şey diyebilirsiniz buna. Bildiğiniz yuvarlak, bu her yerde bulabileceğiniz, günümüzde artık 1 milyoncu dükkanlarına dahi gelmiş. Tamamen USB sistemiyle çalışan bu küçük, işte buna ring light diyen var, işte TikTok ışığı diyen var. İsmini artık ne derseniz. Google'da aratın, mutlaka bulacaksınız. Çok düşük maliyetle bitki yetiştirebildiğiniz bir ışık. Burada şimdi şunu diyecek olanlar olabilir, işte bu ışıkla bitki yetişmez. Ne bileyim işte led ampulle bitki yetişmez. Yetişiyor. Sadece doğru bitkiyi seçmeniz gerekiyor. Az ışık isteyen, gelişimini az ışıkta sürdürebilen bitkileri seçmeniz gerekiyor.
Bunlar işte Javamos olabilir. Burada Amazon hançeri var. Benim her videomda görüyorsunuz. O olabilir. Bu gibi bitkiler olabilir. Bitkili yeşil bir akvaryum kurmak istiyorsanız patos sarmaşığı kullanabilirsiniz ki ben her akvaryumunda kullanıyorum. Hem filtrasyonu arttırıyor, hem maliyeti minimuma indiriyor çok hızlı üreyebildiği için. Hem de bu tarz ışıklarla çok kolay büyüyor. Diğer bir ışık yöntemimiz. Ama bildiğiniz duy. Yani şöyle göstereyim, bildiğiniz duy. Bunu ben internetten toplu bir şekilde 10 tane falan almıştım. Şu anda bu gördüğünüz arkamdaki akvaryumda da bunlar takılı. Düğmesi var. Çok basit. Buraya bir tane işte marketten, herhangi bir nalburdan, ne bileyim 1 milyoncudan bir tane led ampul alıyorsunuz. Lümeni tamamen size kalmış. Bütçenize göre seçebilirsiniz. En ucuzunu bile alsanız akvaryumunuz böyle görünüyor. Bakın en ucuzunu alsanız akvaryumunuz şu şekilde görünüyor. Beyaz, gün ışığı, sarı hangisini tercih ederseniz takıyorsunuz abi bunun ucuna. Ve akvaryumunuzun artık bir aydınlatması var. Yani şu gördüğünüz şeyi parçalar alıp kendiniz de yapabilirsiniz. Ne kadar pahalı olabilir bilmiyorum. Duy olsun 30 lira, kablo olsun 30 lira, işte anahtar olsun 30 lira. 90 liraya mal edersiniz. Abartarak söyledim şu anda bunu. Belki çok daha ucuzdur. Piyasayı bilmiyorum ama şu zaten bana şunun gelişi hani birkaç ay önce aldım diye şu anda net fiyat veremiyorum ama şunun gelişi yaklaşık bir 30 lira falandı zaten. Hadi şu anda olsun 60 lira. Olsun 70 liraya. 30 liradan ampule verdiniz. 100 liraya akvaryumunuzun aydınlatması tamam. 100 liraya hadi 200 liraya pipo filtrenizi de aldınız. 300 liraya şu anda sistemi başlatabiliyorsunuz. Dekor yok içinde ama şu anda sadece sistemi çalıştırmaya başladınız. Ha unutmayalım hava motoru var. Bunu bir önceki videoda unutmuştum. Hava motoru var. Onu da 200 liraya aldınız diyelim. Kaç oldu? 200 pipo filtre, 200 hava motoru, 100 de bu oldu size 500. Yani 500 liraya sisteminizi başlatmış oldunuz. Aydınlatmayı bu arkadaşlarla çözdük. Pipo filtreyi de aldık. Akvaryumumuza bağladık. Akvaryumumuzda var. Sadece suyu koyduk ve sistemi başlattık. Şu anda boş camacan bir akvaryuma bakıyorsunuz diyelim. Şimdi bize ne gerekiyor? Bu akvaryumun güzel görünmesi için bitki, taş, kök, yaprak bunlar gerekiyor. İlk olarak şunu söylemem lazım. Seçeceğiniz bitkiler mutlaka ışığınıza uyumlu olmalı. Yani bu ışıklarla yaşayabilecek bitkiler olmalı. Burada benim en büyük tavsiyem Amazon hançeri. Çok güzel büyüyor, çok güzel gelişiyor, çok basit akvaryumlarda da çok şık duruyor. Bunu küçük böyle taşın arasına ekebilirsiniz, kumun arasına ekebilirsiniz. Kuma ve taşlara biraz sonra geleceğiz. Amazon hançerini bulup güzel bitkili bir akvaryum başlatabilirsiniz. Bitkiler ekledikten sonra balık alma kısmına geleceğiz. Ama bir dekor yapalım dedik. Şimdi dekor kısmına geldik diyelim. Akvaryumcularda, pet shoplarda, birçok yerde kum, kaya her şeyi bulabilirsiniz. Kök, yaprak ama bizim amacımız burada sıfır maliyete inmek. Besleyeceğiniz balık türüne uygun olarak doğadan kaya bulabilirsiniz. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum. Şurada gördüğünüz kayaların hiçbiri ki buraya yakın çekimini koyacağım. Hiçbir para verip alınmadı. Hepsi doğadan toplandı. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bir, kayanın salınım yapmıyor olması lazım. Bunu test etmeniz lazım. Bunu bir leğene, bir kovaya bu kayaları koyup birkaç gün bekleterek suyun gidişatını gözlemleyerek test edebilirsiniz. Bazı balıklarda bu mesela böyle suya salınım yapan, suyun sertliğini arttıran kayaları seviyor. Besleyeceğiniz balık türüne göre buradaki kaya tercihini tamamen siz yapabilirsiniz. Ama tatlı suların bulunduğu bölgelerden, örnek veriyorum derelerden, akarsuların olduğu yerlerden, işte barajların olduğu yerlerden küçük ve hoşunuza giden kayaları alabilirsiniz. Bu çok masumane bir şey. Bunu eve getirip yıkayıp akvaryumunuza koyabilirsiniz. Zaten tatlı suyun orada olduğu için bir şekilde zaten bu yaşamın içerisinde, bu döngünün içerisine girmiş oluyor bu kayalar. Akvaryumunuzda kullanmanızda herhangi bir zarar oluşturmuyor. Burada mutlaka işte o kayalar olmaz, salınım yapacak falan diyenler olacaktır. Oluyor. Yani nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi, şekil A'da gördüğünüz gibi oluyor. Buradaki akvaryumdaki kayaların hepsini ben dereden buldum. Bildiğiniz dereye girdim. İşte akan suyun altından tek tek kayalara baktım. Tipini beğendiklerimi, şeklini beğendiklerimi aldım. Bu şekilde akvaryumun güzel bir dekor oluşturdum. Keza öbür akvaryumlarda da aynı şekilde işte bitkilerin olduğu akvaryumlarda taşlar var. Burada Ramirez akvaryumumuzda bazı taşlar var. Hemen arkamda gördüğünüz akvaryumda. Bu taşların hepsini ben doğadan kendim topladım. Şu anda zeminlerde kum yok, o yüzden kum işine girmedim. Yani kumu anlatmalı mıyım bilmiyorum. Hadi ona da değinelim. Yani çok iyi bir yerde yaşıyorsanız, özellikle Karadeniz bölgesinde yaşıyorsanız derelerden kum bulmanız çok olası. Dere kumu dediğimiz böyle ince çakıllı kumlar alınıp akvaryumda da kullanılabilir. Ama çok iyi temizlemek, çok iyi gözlemlemek zorundasınız bunu. Çünkü doğrudan ben bu kumu koydum balıklar yaşasın gibi bir mantıkla maalesef bu iş işlemiyor. Kum koymadığınızı varsayarak devam edeceğim. Çünkü kum da bir maliyet. Başlangıç için biz olabilecek en maliyetsiz akvaryumu kuruyoruz ve dekorlu bir akvaryum kuruyoruz. Kayayı doğadan topladınız.
Şimdi akvaryumumuzda kullanabileceğiniz yapraklar var. Bunlar lepisteslere, canlı doğuran türlerine çok fazla zarar veren yapraklar değil. Ama bunları kullanmadan önce yapmanız gereken işlemler var. Mesela neyi kullanabilirsiniz? Ceviz yapraklarını kullanabilirsiniz. Meşe yapraklarını kullanabilirsiniz. Çınar yapraklarını kullanabilirsiniz. Bunları her yerde bulabiliyorsunuz. Biraz daha orman gibi bölgelerde yaşıyorsanız kızılağaç kozalakları her yerde bulabilirsiniz. Buna farklı farklı isimler veriyor yöresel olarak. Bölgenizde ne dediklerini mutlaka bulun. Burada şimdi kullanacağınız yaprakların mutlaka insanlardan uzak yerlerden alınmış olması lazım. Tutup da gidip bir piknik alandaki çınar yapraklarını, işte meşe yapraklarını toplamayın mesela. Çok fazla üstüne basılmış yaprakların içeriğinde ne olacağını zaten bilemezsiniz. Bu aşamada güvenli yapraklar insanların ulaşamadığı yamaçlarda olabilir. Biraz böyle dere kenarlarında olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Hatta akarsuyun içine düşmüş yapraklar daha da güzel oluyorlar. Salınımını tamamen orada bırakmış oluyor. Siz de alıp onu direkt akvaryuma koyabiliyorsunuz yıkadıktan sonra. Ben de bu şekilde yapıyorum. Yıllardır da bu şekilde yaptım. Betalar için çınar yaprakları, meşe yaprakları çok sık kullanıyorum. Taneni arttırmak için sudaki. Tanen de balıkların mukazasını geliştirdiği için çok daha sağlıklı balıklar elde etmiş oluyorum. Para verip katappa yaprağı alabilirsiniz. Ne bileyim işte para verip bu kızılağaç kozalaklarını da alabilirsiniz ama bizim amacımız maliyetsiz yapmak bu işi. Yaprakları aldınız, eve getirdiniz. Belki birkaç tane dal kök aldınız. Bunlar yine çınar, meşe bu türler olabilir. Suya salınım yapmayın. Aromatik olmayan ağaçlar suda kullanılabilir. Yani burada neyi kullanamazsınız? Örneğin bir çam ağacını kullanamazsınız. Reçine var çünkü özünde ve bunu suya salacak, balıklara zarar verecektir. Çam iğnelerini kullanamazsınız. Ne bileyim işte asma kökleri olabilir, asma yaprakları olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Salınım yapmamasına dikkat edin. Bunu da nasıl anlayacaksınız? Çok basit. Bulduğunuz yaprağı fotoğrafını çekin, yapay zekaya sorun. Ben bu son dönemde bunu çok sık kullanıyorum. Çekiyorum fotoğrafını. Ben bunu akvaryuma koymak istiyorum. Nasıl yapabilirim diyorum. Bana aşama aşama anlat. Ya da bu yaprak bu suya konmaz diyor mesela. Ben de ona uygun şekilde ilerliyorum. Hiçbir zararını da görmedim. Yaprakları aldınız, kökleri topladınız, ne bileyim işte asma kökü buldunuz. Bunları eve getirir getirmez akvaryuma koymuyoruz. Önce bir kaynar suda biraz bekletiyoruz. Sonra temiz suda bir iki gün bekletiyoruz ki içinde bir şey varsa açığa çıksın. Bu böcek yumurtası olabilir, larva olabilir. Bitkinin özünde bir salınım yapması gereken şey olabilir. Bunların akvaryuma girmesine izin vermiyoruz. Doğadan topladığımız malzemeleri mutlaka en az 3 gün olacak şekilde kovada, leğende, ne bileyim bulabileceğiniz büyük bir şişede suda bekletiyorsunuz. Kurulumunuzun ölçüsüne göre en az 3 gün suda bekletiyorsunuz. Suda eğer kötü bir şey gözlemlemiyorsanız artık onları kullanabilirsiniz. Yapraklar için en iyi çözüm kaynatmak. Kaynattığınızda özü de dışarı çıkacaktır. Suyunuzu da bozmayacaktır. Ben tanen sağlamak istiyorum, tanen salgılasın istiyorum diyorsanız da yaprakları çok kısa süre kaynatın. Bir kaynar suya sokun, çıkartın. Akvaryuma koyduğunuzda o özündeki taneni zaten kaybetmemiş olacak. Evet, şimdi ne yaptık? Akvaryumu aldık, kurduk, ışıklandırmayı taktık, bitkiler bulduk. Ki burada Amazon hançerini bilerek öneriyorum çünkü hem uygun fiyatlı hem de kolay bulunabiliyor. Javamos da önerebileceğim bir bitki. Hem böyle küçük ağaç görünümleri oluşturmak için kullanabilirsiniz hem de çok uygun fiyatlı küçük bir parça alsanız bile bu basit ışıklarla çok hızlı büyüyor. O yüzden Javamos'u kullanın diyorum. Yeşil görünüm oluşturursunuz, ağaç görünümleri oluşturursunuz, tasarımlar yaparsınız. Tamam, bitkilerimizi de aldık, akvaryumumuza koyduk. Geldik balık seçimine. Genel olarak herkesin patladığı nokta burası. Çok pahalı balıklar alıp bir anda öldüklerinde çok üzülüyoruz. Ben de bu hatayı yaptım. Defalarca yaptım hem de. Burada yapacağımız ilk şey, eğer ilk defa akvaryum kuruyorsak ve tecrübemiz yoksa, ikinci akvaryumu kurmak için bu videoyu izleyenler de olabilir. Onlara lafım yok. Zaten tecrübe kazandıysanız ikinci akvaryumumuzda neler yapacağınızı, maliyetleri nasıl düşüreceğinizi bu videoda öğrenmiş oluyorsunuz. Neler yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Şimdi sıfırdan bir akvaryum kuruyoruz. Bakın, mutlaka bir balık ölecek o akvaryumda. Yani ölmeyecek diye bir şey yok. Ölmüyorsa da sistemi çok iyi kurmuşsunuz demektir. Ya da balığınız gerçekten çok sağlıklıdır. Balık alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bir video çekeceğim ama şimdi kısaca bir bahsedeyim. Herhangi bir pet shop'a, yerel bir pet shop'a gittiniz, yerel bir akvaryumcuya gittiniz. İlk akvaryum için alınabilecek en uygun fiyatlı balıklar tetra türleri ve lepistes türleri. Eğer bir görsel akvaryum istiyorsanız mutlaka tetra türlerine yönelin derim. Çünkü neden? Çok dayanıklı balıklar, kolay kolay ölmezler ve çok da güzel bir görsel sunarlar. Sürü balıkları oldukları için. Neon tetralar hem uygun fiyatlılar hem de görselleri çok güzel. Kırmızı burun tetralar hem görselleri çok güzel hem de uygun fiyatlılar. Ben daha cafcaflı bir şey istiyorum, çok güzel görünsün diyorsanız transgenetik tetralar hem çocukların ilgisini çeker hem de akvaryumunuzu böyle dolu dolu çok güzel rengarenk gösterir. Ve bu yapraklarla, köklerle, bitkilerle çok rahat yaşayabilir. Ben canlı doğuran bakacağım, balık üreteceğim diyorsanız da lepistesler, kılıç kuyruklar, piletliler bunlar her yerde bulunabiliyor. Şimdi burada balık seçerken balığın sağlıklı olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü neden? Biz akvaryumumuzu en ucuz şekilde kurup
büyütmek istiyoruz. Balığı seçerken daha önce bir hastalığı olup olmadığını mutlaka sorun. Hastalık geçirip geçirmekten. Burada size ne kadar doğruyu söyleyecekler bilemem ama siz sorun ki en azından balıklar bir hastalık geçirdiyse belki öğrenme şansınız olur. Daha sonrasında karnı içeri çökmüş, ne bileyim kuyruklarında yıpranma olan, işte gözlerinde rahatsızlık olan ya da çok canlı durmayan, akvaryum bir köşede sinmeye çalışan balıklardan uzak duruyoruz. Çünkü biz maliyetsiz bir akvaryum kuruyoruz dediğim gibi. Bununla birlikte bu akvaryuma belki bir tane beta almak istiyor olabilirsiniz. Betalar da çok kolay bir seçenek, çok iyi bir seçenek aslında. Hem de uygun fiyatlı balıklar nispeten diğerlerine göre. Diyelim ki canlı donan türlerini aldık. Biz balık üretmek istiyoruz. Çünkü balık üretip akvaryumumuzu geliştirmek istiyoruz. Lepistes aldık, kılıç kuyruk aldık. Hangisini tercih ederseniz orası tamamen size kalmış. Burada akvaryumun üreme dengesini korumak için belki küçük bir akvaryumunuz varsa yavruluk alabilirsiniz. Bu da bir maliyet aslında. Yavruluk da bir maliyet ama bunun maliyetini çıkartacağız ürettiğimiz balıklardan. Sistem tıkır tıkır işledi. Akvaryumu kurduk, balıkları aldık, hatta artık üretiyoruz yani. Ve size şunu söyleyebilirim. Bu aşama en çok seveceğiniz aşama olacak. Çünkü o balıkları üretmek, yani ilk defa bu işe başlamak ya da en ucuz maliyetle bu işe başlamak size cidden keyif verecek. Üremelerini izlemek, artık bu aşamaya gelmiş olmak sizi bir tatmin edecek ve mutlu edecek aslında. İşte ürettiğimiz balıkları nasıl satarız, nerelere veririz gibi sorularınızı daha sonra farklı bir videoda cevaplayacağım. Bu videoda size olabildiğince minimum teknolojiyle, minimum maliyetle olabilecek en uygun akvaryumu nasıl kuracağınızı anlatmaya çalıştım. Tamamen şeffaf bir şekilde kendi düşüncelerimi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Unutmayın, en güzel olan en pahalı olan değildir. En güzel olan sizin elinizden çıkan, sizin tecrübelerinizi ve deneyimlerinizi barındıran akvaryumdur. Eğer siz de düşük bütçeli bir akvaryum kurmak istiyorsanız bunu benimle yorumlarda paylaşın. Belki bunları kullanarak küçük ve düşük bütçeli bir akvaryum sıfırdan kurarız. Hem siz de bu süreci deneyimlemiş, tecrübe etmiş olursunuz. Size bu videoda olabildiğince en uygun fiyatlı akvaryumu nasıl kurabileceğinizi, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve neler yaparak daha güzel görsel akvaryumlar oluşturabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videoları beğeniyorsanız aşağıdan beni takip etmeyi ve videolara like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.